Yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın çok yakından ilgilenmiş olduğu bir konu vardı. Bu konunun adı otomatik finansal bilgi paylaşımı. Yurt dışında yaşayan ancak Türkiye'deki bankalarda parası bulunan vatandaşlarımızın bu paraları yaşamış oldukları ülkelerin Maliye Bakanlıklarına bildirilecekti. Bu koronavirüs nedeniyle ertelendi, bugüne kadar geldi ancak resmi gazetede artık bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği açık bir şekilde ifade edildi. Örneğin Ali Bey, Fatma Hanım Almanya'da yaşıyor. Bu vatandaşımızın biriktirmiş olduğu paralar Türkiye'deki X bir bankada. Bu bankada kaç para olduğu ve kaç paralık faiz geliri elde ettiği bu yaşamış olduğu ülkeye yani Almanya'nın Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Bu aynı zamanda diğer ülkeler içinde geçerli. Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre gibi çok sayıda vatandaşımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerde de durum aynı. Yani gurbetçilerimiz yıllarca çalışıp biriktirdikleri, alın terleriyle kazanmış oldukları paraları Türkiye'ye götürüp yatırdılar. Türkiye'deki bankalarda bu paraları muhafaza ediyorlardı. Ancak bunu yaşamış oldukları ülkeler bilmiyordu. Yapılan bu anlaşmayla maalesef artık öğrenecekler. Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. En çok Türk vatandaşının yaşamış olduğu ülke Türkiye'den sonra Almanya. Almanya'da şu anda yüz binlerce aile bu durumu dört gözle bekliyordu. Maalesef şu anda iç açıcı bir haberle karşınızda değilim. Bundan sonra neler olacak? Hangi tarihler arasında bildirim yapılacak ve bildirim yapılması halinde yaşamış olduğunuz ülke size ne soracak? Bir para cezası gelecek mi? Türkiye'deki mal varlığınıza el konulacak mı? Türkiye'deki bu paralarınız kısacası ne olacak? Türkiye imzalamış olduğu bu anlaşmayla maalesef artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarının kendi ülkesine, Türkiye'ye para getirmesinin önünü kapattı. Maalesef böylesine üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Gurbetçilerimiz yıllarca çalışıp biriktirmiş oldukları bu paraları, alın terlerini vatanımız kalkınsın diye Türkiye'ye götürdüler. Ancak tablo maalesef hiç de istedikleri gibi olmadı. Gurbetçilerimizin Türkiye'deki hangi bilgileri yaşamış oldukları ülkelere bildirilecek? Öncelikle şunun bilinmesinde fayda var. Çok sorulan sorulardan bir tanesi. Ben yaşamış olduğum ülkede sosyal yardım alıyorum. Sosyal yardım aldığım için mi bildirim yapılacak deniliyor. Bakın değerli izleyicilerimiz, bu anlaşmanın sizin sosyal yardım alıp almamanızla bir ilgisi yok. İster sosyal yardım alın, ister sosyal yardım almayın. Bu bildirim yapılacak. Bundan kaçış yok. Ne bildirilecek peki? Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde herhangi bir bankada bir paranız varsa bu para ve bu paradan elde etmiş olduğunuz faiz geliri bildirilecek. Yani bankadaki para ve faiz geliri. Vatandaşımız soruyor. Ben Türkiye'den emekliyim. Türkiye'de kira gelirim var. Bunlar bildirilecek mi? Bakın arkadaşlar. Bu bildirimde sizin hesabınızdaki paranın ne parası olduğu, yani örneğin bir ev satmışsınızdır, hesaba getirip parayı yatırmışsınızdır. Emeklisinizdir, emekli maaşınız her ay o hesaba yatıyordur. Araba satmışsınızdır, o para gelmiş o hesaba girmiştir falan. Şimdi bildirimde herhangi bir detay verilmeyecek. 31 Aralık tarihinde, yani her yılın sonunda, son gününde bankada kaç paranız varsa bu bildirilecek. Hesap hareketlerinin detayları bildirilmeyecek. Örneğin bir kişinin Türkiye'deki paraları Almanya Maliye Bakanlığı'na bildirildi. Maliye Bakanlığı da sizin bağlı olmuş olduğunuz vergi dairesine yazıyı gönderdi. Dedi ki Ali Bey'in Türkiye'de 100 bin lirası var ya da 100 bin eurosu var. Maliye sizi çağıracak, diyecek ki Ali Bey sen bizden sosyal yardım alıyorsun ya da almıyorsun. Alıyorsan diyecek ki sen param yok, hiçbir yerde yatırımım yok dedin. Bizden sosyal yardım aldın. Diyecek ki bu para nedir? İşte o zaman derdinizi Marco Paşa'ya anlatacaksınız. Yani hadi işin içerisinden çıkın bakalım, çıkabiliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz, şunun bilinmesinde fayda var. Vergi ödeyerek
biriktirmiş olduğunuz paralarla ilgili hiç kimse sizden hesap soramaz ama sosyal yardım almıyorsanız. Sosyal yardım alıyorsanız Almanya hükümeti size diyecek ki iki tane şık var. Bakın iki şey söyleyecek. Bir, bugüne kadar sen beni kandırdın. Yasa dışı bir iş yaptın. Ne kadar sosyal yardım aldın? Şu kadar. Bunları bana faiziyle beraber ver diyebilir. Niye diyebilir diyorum? Kesin değil çünkü henüz bir uygulama yok. Diyelim ki hiç sosyal yardım almadınız. Türkiye'de de 100.000 euronuz var. Diyeceksiniz ki ben şu kadar kişi evde çalışıyorum, ben çalışıyorum, eşim çalışıyor ya da sadece ben çalışıyorum. Vergisini ödedim, biriktirmiş olduğum, tasarruf etmiş olduğum parayı da ülkeme geri götürdüm. Götürdüm, Türk bankalarına yatırdım diyeceksiniz. Vergisini ödemiş olduğunuz illegal bir şey yoksa hiç kimse size hiçbir şey diyemez. Sosyal yardım da almıyorsanız, yani devlete bir yükünüz yoksa hiçbir şekilde bununla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Ancak hangi tarihler arasında? Şimdi yapılan bu anlaşmaya göre resmi gazetede de yayınlandı biliyorsunuz. 31 Aralık 2020'de bankada kaç paranız vardı o bildirilecek. Çünkü 2021'deyiz. Bir yıl geriden bildirim yapılıyor. Bazı izleyicilerimiz yine soruyorlar 2019'un bilgileri verilecek mi? Bakın bu anlaşmanın yayınlanan metninden açık bir şekilde şu anlaşılıyor. 2019 bilgileri olmayacak. Türkiye'de yatırımı bulunan, evi bulunan, işte emekli olan, bankada parası bulunan vesaire tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiriyor bu. Çünkü bu anlaşma ikamete dayalı. Ne demek ikamete dayalı? Yani siz Almanya'da ikamet ediyorsanız ve Türkiye'de paranız varsa ya da Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, Belçika'da, Avusturya'da ikamet ediyorsanız ve Türkiye'de de paranız varsa bu bildirim yapılacak. Bu bildirimin herhangi bir limiti var mı? Bakın değerli izleyicilerimiz. Herhangi bir limit yok. Ancak milyonlarca hesap Maliye Bakanlığı tarafından yaşamış olduğunuz ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Yukarıdan başlanır. Usul budur. Yani sizin Türkiye'de 1000 euronuz var. Onun hesabını soracağına bankada daha yüklü miktarda parası bulunanlara gelin bakalım diyecekler. Bunlar nedir? Bize izah edin diyecekler. Bu bildirimi sadece Türkiye mi yapacak? Hayır. Karşılıklı mütekabiliyet deniliyor. Yani Türkiye verirse Almanya da verecek bu bilgileri. Ama kimin bilgilerini? Örneğin vatandaş, Alman vatandaşı ya da Türk vatandaşı ama ikameti Almanya'da. Bakın ikamet neredeyse o önemli. Türk parası Türkiye'de. Türkiye vatandaşın ikameti Almanya olduğu için Türkiye'deki bu banka bilgilerini Almanya hükümetine verecek. Almanya diyorum hep, diğer ülkeler için de geçerli. Ben YouTube üzerinden bazı avukat ya da bazı kişilerin videolarını izledim diyor. Diyorlar ki Türkiye'ye gelin ya da bize vekalet verin. Sizin ikamet bilgilerinizi değiştirelim diyorlar. Siz Almanya, Fransa ya da Hollanda'da yaşıyorsunuz. Bir avukata ya da bir kişiye vekalet vereceksiniz. Sizin bu vekaletle sizin ikametinizi Türkiye'de bir adrese alacak. Bakın değerli izleyicilerimiz. Bu yasa dışı bir yöntem. YouTube'da bu ve benzeri yöntemleri seçenlere sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Türkiye kanunlarına göre 6 aydan daha az Türkiye'de kalıyorsanız bir yıl içerisinde siz ikametinizi Türkiye'ye taşıyamazsınız, ikamet alamazsınız. Bir yılın içerisinde 6 aydan fazla Türkiye'de kalıyorsanız o zaman ikametinizi Türkiye'ye alabilirsiniz. Bu size vaatte bulunan paranızın peşinden koşan hokkabazlara sakın ola ki paranızı kaptırmayın. Yasa dışı bir şey. Bunlar sizin paranızı alacaklar. Ondan sonra başınıza bir iş gelirse ortada olmayacaklar. Zaten bakın Almanya'da yaşıyorsunuz ya da başka bir ülkede. İkametinizi Türkiye'ye aldığınızda 2 gün sonra Alman hükümeti diyecek ki kardeşim senin ikametin niye Türkiye'de diyecek. Al başına bir iş daha. Sakın ola ki ne bu kişilere inanın ne de paranızı kaptırmayın. Kulağıma geliyor. İşin içerisinde bazı avukatlar da var. 2-3 bin euroya kadar danışmanlık bedeli alıyorlarmış. Sakın ola ki inanmayın. Sakın, sakın, sakın.
Benim param devlet bankasında ya da özel bankada hiç fark etmiyor. Ne bankası olursa olsun, eğer Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa hangi bankada olursa olsun paranız mutlak surette bu bildirim yapılacak. Bundan kaçarınız yok. Peki bu işten nasıl kurtulabiliriz ya da bizim bildirimimiz nasıl yapılmaz? Şimdi yapılan anlaşma bize şunu söylüyor. Ben size şunu yapın ya da bunu yapmayın diye bir tavsiyede bulunmam. Sadece anlaşmanın maddelerini sizlerle paylaşıyorum. Diyor ki her yılın sonunda, yani 31 Aralık tarihinde bankada kaç paranız varsa ve bu hesaptan da kaç para faiz geliri elde ettiyseniz 31 Aralık tarihinde biz bunu bildiririz diyor. 31 Aralık'ta bankada kaç para varsa bu bildirilecek. Örneğin 25 Eylül'de, 25 Ocak'ta, 25 Şubat'ta, 10 Mayıs'ta, atıyorum bunların hepsini, bankada bir paranız var. Bu bildirilecek mi? Hayır. Anlaşmaya göre diyor ki 31 Aralık'ta kaç para varsa. Anlaşma bunu söylüyor. Vatandaş bu anlatmış olduğum maddeyi çok iyi düşünsün. Tekrar ediyorum, bakın. 31 Aralık'ta kaç para varsa bu bildirilecek. Bazı vatandaşlarımız diyorlar ki ben Türkiye'deki emekliliğimi iptal edeyim mi? Sakın etmeyin. Dünya kadar para ödediniz, emekli oldunuz. O sizin geleceğiniz, bugünleriniz, yapmayın. Sakın emekliliğinizi falan iptal etmeyin. 31 Aralık'ta bankada kaç para varsa bu bildirilecek. Buyurun size formül. Daha detaya girmeye gerek yok. Şimdi o çok sayıda soru var. Hiç kafanızı falan karıştırmayın arkadaşlar. Basitçe bu. 31 Aralık'ta bankada bir param varsa bu bildirilecek. Yoksa yok kardeşim. Bu kadar basit.